Bastığınız toprağın altında zamanın mühürlediği bir dünya var. Kadim taşlar sustu, şehirler derin bir uykuya daldı. Bu anlatıda o sessiz zemini aralıyoruz. Özkonak, yeraltı şehri. Avanos'un 14 kilometre uzağında İdiş Dağı'nın kuzey yamaçlarına yaslanmış volkanik tüf tabakası, üzerinde yürüyenlerin ağırlığını sessizce yutar. Ayaklarınızın altındaki zeminin bir kabuktan ibaret olduğunu anlamanız için rüzgarın dindiği o kısa boşluğu beklemeniz gerekir. Toprak burada sadece bir yüzey değil, bir gizleme biçimidir. İçeriye doğru ilk adım, ışığın teslim olduğu sınırdır. Nemli bir soğuk, yüzünüze çarpan ilk yabancıdır. Dar, basık ve ancak bir insanın omuzlarını kısarak geçebileceği bir tünel, sizi aşağıya, katmanların arasına davet eder. Duvarlardaki murç izleri, binlerce yıl önce bu sertleşmiş külleri oyanların öfkesini değil, acelesini taşır. Her darbe bir kaçışın, her oyuk bir korunma içgüdüsünün sonucudur. Burada hava, yukarıdaki dünyaya ait değildir. Zemindeki yumuşak toz tabakası adımlarınızı duyulmaz kılar. Ses bu tünellerde ilerlemez. Aksine duvarlar tarafından emilir. Birkaç metre ilerlediğinizde güneşin sıcaklığına dair hafızanız silinmeye başlar. Özkonağın ilk galerisi sizi bir sığınaktan çok bir pusunun ortasına bırakır. Tavanda nereden geldiği belli olmayan zayıf bir hava akımı tünelin derinliklerinden bir yerlerden aşağıya süzülür. Gözler karanlığa alıştıkça detaylar belirir. Duvar kenarlarında bir zamanlar kandillerin oturtulduğu küçük nişler görülür. İsli karaltılar hala oradadır. Yüzyıllar önce sönen o ateşin kokusunu nemli taşın kokusuyla karıştığı bu boşlukta hissetmek mümkündür. Ancak bu bir yaşam alanı hissi vermez. Burası yukarıdaki tehlike geçene kadar nefeslerin tutulduğu bir bekleme odasıdır. Bekleyiş bu şehrin her taşına sinmiştir. Tünelin tavanı aniden alçalır. Dizlerinizin üzerine çökmeniz gerekir. Bu sadece fiziksel bir zorunluluk değil, mekanın size dayattığı bir boyun eğme biçimidir. Başınızı kaldırdığınızda tam üzerinizde dikey bir delik görürsünüz. Dar, karanlık ve yukarıya bir sonraki kata uzanan bir boşluk. Bu delikler, Özkonak'ı diğer yeraltı şehirlerinden ayıran ilk belirgin işarettir. Bir havalandırma kanalı değil, bir iletişim hattı da değil. Bu delikler, aşağıda bekleyenlerin yukarıdan gelen adımları dinlediği kulaklarıdır. Her kat, bir altındakine bu ince damarlarla bağlıdır. Arkeolojik veriler, Özkonak yeraltı şehrinin yapımının Hititlere kadar uzanmış olabileceğini, ancak asıl genişlemenin ve savunma sistemlerinin eklenmesinin Bizans döneminde, özellikle Arap akınlarının yoğunlaştığı 6. ve 10. yüzyıllar arasında gerçekleştiğini tahmin ediyor. Burası, kaymaklı veya derin kuyu gibi devasa bir metropol değildir. Burası bir garnizon sığınağıdır. Sadece hayatta kalmak için değil, öldürmek için tasarlanmış bir mimari söz konusudur. Tünel boyunca ilerledikçe karşınıza çıkan devasa sürgü taşları, yani tirazlar, bu savunmanın en somut kanıtıdır. 1,5 metre çapında, yarım metre kalınlığında volkanik kaya kütleleri. Ortalarında birer delik bulunur. Bu deliklerin amacı kapıyı açmak değildir. Kapı kapatıldıktan sonra mızrak uçlarının dışarıdaki davetsiz misafiri karşılaması için bırakılmış boşluklardır. Taşın yüzeyine dokunduğunuzda pürüzleşmiş kenarları hissedersiniz. Yüzlerce kez yuvarlanmış, yuvasına oturtulmuş, düşmana karşı bir set gibi çekilmiştir. Bir tiraz taşının arkasında beklemek, dünya ile tüm bağın koptuğu andır. Dışarıda bağıran orduların sesi taşın kalınlığında boğulur. İçeride sadece taşın sürtünme sesi ve hızlı nefes alışlar kalır. Özkonak bu sessiz direncin anıtıdır. Tiraz taşının yanındaki duvarda zemine doğru eğimli bir kanal fark edilir. Bu kanal savunmanın en karanlık yüzünü gizler. Yukarıdaki kattan aşağıya tam tünelin girişine açılan bu küçük oluklar aşağıdakilerin yukarıdakilere sunduğu son hediye için hazırlanmıştır. Kızgın yağ ya da erimiş kurşun. Tünelin darlığı
kaçacak hiçbir yer bırakmaz. Birkaç saniye içinde taş zemin, çığlıkların yankılandığı bir kapana dönüşür. Bu savunma düzeneği, öz konağın neden inşa edildiğini açıklar. Burası bir saklanma yeri değildir. Burası bir pusu labirentidir. Derinlere indikçe katmanlar arasındaki geçişler daha sertleşir. İkinci kattan üçüncüye geçerken tünelin eğimi artar. Burada taşın rengi değişmeye başlar. Daha koyu, daha demir ağırlıklı bir tüf tabakasına girilir. Bu değişim şehri kazanların karşılaştığı zorluğu anlatır. Bazı noktalarda tünel aniden daralır, duvarlardaki kazıma izleri düzensizleşir. Sert bir kayaya çarpılmış ve etrafından dolanılmıştır. İnsan zekası doğanın bu inadını kendi lehine çevirmiş. O sert kayalar tünelin yapısını bozmak yerine onu birer stratejik engel haline getirmiştir. Bir yabancı için bu daralma bir hata gibi görünebilir. Ancak içeridekiler için bu düşmanı tek tek karşılamak demektir. Öz konağın mimarisi istilacıya karşı bir oyun oynamaktadır. Onu içeri davet eder, sarmallar içinde döndürür ve sonunda kaçışı olmayan o dar boğazlara çeker. Üçüncü katın sonunda büyük bir salon açılır. Tavan yüksekliği burada artar, nefes almak kolaylaşır. Ancak bu ferahlık hissi aldatıcıdır. Salonun dört bir yanındaki nişler ve depolama alanları buranın uzun süreli bir kuşatmaya hazırlandığını gösterir. Duvarlardaki büyük oyuklar tahıl küplerinin yerleştirildiği alanlardır. Taşın soğukluğu, gıdayı korumak için doğal bir buzdolabı görevi görür. Zeminde tam ortada bir çukur bulunur. Bir şırahane ya da şarap üretimi için kullanıldığı tahmin edilen bu çukurun kenarları aşınmış ve parlamıştır. Binlerce yıl boyunca ayakların bastığı, ürünlerin döküldüğü bu yüzey, yaşanmışlığın en çıplak izidir. Hayatın yerin altında da aktığını, ancak bu akışın her zaman bir tehdit gölgesinde olduğunu hatırlatır. Bu büyük galeriden ayrılan yollar, şehrin kılcal damarları gibidir. Bir yol ahırlara çıkar. Yer altında hayvan beslemek, dışarıdan hiçbir iz vermeden hayatta kalmanın anahtarıdır. Hayvanların nefesi ve vücut ısısı, kış aylarında bu taş odaları ısıtan birer doğal soba gibi çalışmıştır. Ahırların tavanındaki yemlik delikleri, yukarıdaki açık araziden, tarlalardan toplanan otların doğrudan buraya dökülmesini sağlar. Dışarıdan bakıldığında sadece bir delik, içeride ise bir yaşam kaynağı. Fakat bu pratik çözümlerin arasında bir şey sizi huzursuz eder. Huzursuzluk, ahırların hemen yanındaki, ucu bucağı görünmeyen o karanlık koridordan gelir. Diğer koridorların aksine burası daha düz, daha geniş ve daha sistematik kazılmıştır. Adımlarınızın sesi burada yankılanmaya başlar. Duvarlarda diğer bölümlerde görmediğiniz geometrik düzeni olan semboller belirir. Bunlar birer süsleme değildir. Bunlar birer yön göstericidir. Ancak kime hitap ettikleri, neyi işaret ettikleri bugün bile birer soru işaretidir. Bu koridorun derinliklerinde 4. kata inen basamaklar başlar. Basamaklar o kadar diktir ki inerken duvara tutunmak zorunda kalırsınız. Taşın yüzeyi burada pürüzlüdür. Sanki bu bölüm şehrin geri kalanından daha sonra belki de en büyük tehlike anında alelacele derinleştirilmiştir. Alt katlara indikçe havadaki nem oranı artar. Taşlar terlemeye başlar. Öz konağın bu alt katlarında bulunan su kuyuları, yeraltı şehrinin can damarlarıdır. Bu kuyular sadece su sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dış dünyayla olan son bağı temsil eder. Bazı kuyuların ağızları dışarıdaki gizli vadi yataklarına açılır. Ancak bu bir kaçış yolu değildir. Düşmanın zehirlemesini engellemek için tasarlanmış kapalı bir sistemdir. Su aşağıdan gelir. Yukarıdakiler ona ulaşamaz. Kuyunun başında durduğunuzda aşağıdan gelen o derin serinliği hissedersiniz. Suya atılan bir taşın sesi saniyeler sonra gelir. Bu derinlik yerin ne kadar altına çekildiğinizin tek ölçüsüdür. Yüzeyin 15-20 metre altındasınızdır. Üzerinizde tonlarca ağırlığında volkanik kaya vardır. Ve bu ağırlık sadece fiziksel değil, zamansal bir baskıdır. Zaman burada yukarıdaki gibi akmaz. Güneşin doğuşu veya batışı yoktur. Sadece kandillerin yanma süresi ve sessizliğin uzunluğu vardır.
Özkonak sakinleri için hayat bu iki uç arasındadır. Duvarlarda bir başka detay bu yavaş zamanın tanığıdır. Bir çocuk elinin sığabileceği kadar küçük, yerden bir karış yukarıda bir oyuk. Belki bir oyunun izi, belki bir korkunun tutamağı. Kimse adını koyamaz. Kuyuların bulunduğu kattan ayrılıp daha da derine, 5. katın henüz tam olarak temizlenmemiş, toprakla dolu tünellerine doğru yöneldiğinizde şehrin gerçek gizemiyle karşılaşırsınız. Burası turist rotasının bittiği ancak hikayenin başladığı yerdir. Toprak yığınları arasında pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlek parçaları görülür. Bunlar bir müze vitrininde değil, çıktıkları yerde, o tozun içindedir. Dokunulmamış, unutulmuş. Bu katlarda tünellerin tavanındaki kızgın yağ delikleri daha da sıklaşır. Savunma burada doruk noktasına ulaşır. Katlar arası geçişler o kadar daraltılmıştır ki insan sadece sürünerek ilerleyebilir. Bu, düşmanı en savunmasız anında, yani sürünürken yakalamak için tasarlanmış bir ölüm tuzağıdır. Özkonağı kazan el, düşmanının her hareketini önceden hesaplamış, ona adım atacağı her yeri bir mezar haline getirmiştir. Ancak bu kadar keskin bir savunma bir soruyu da beraberinde getirir. Bu insanlar neyden, kimden bu kadar büyük bir dehşetle kaçıyorlardı? Sadece bir ordu mu, yoksa bir inanç uğruna verilen topyekün bir yok oluş savaşı mı? Duvarlardaki haç işaretleri buranın aynı zamanda birer ibadet alanı olduğunu fısıldar. Karanlığın en koyu olduğu köşelerde küçük şapeller oyulmuştur. Duvarların yankısı yağ deliklerinden sızan düşman haykırışlarına karışmıştır. Gözlerinizi kapatıp dinlediğinizde o karmaşayı duyabilirsiniz. Taş sürgülerin gıcırtısı, aşağıya dökülen kızgın sıvının tıslaması ve derinden gelen o bitmek bilmeyen fısıltılar. Özkonak sadece taştan bir yapı değil, bir korkunun vücut bulmuş halidir. Ve bu korku binlerce yıl geçse de taşın içinden dışarı sızmaya devam eder. Peki ya hiç açılmamış olanlar? Henüz gün yüzüne çıkarılmamış, toprağın altında uyumaya devam eden o 10. 20. katlar? Özkonağın bilinen derinliği, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Araştırmalar, şehrin çok daha geniş bir alana yayıldığını ve belki de diğer yeraltı şehirleriyle gizli tüneller aracılığıyla bağlantılı olduğunu ileri sürüyor. Ama bu tünellerin nerede bittiği, kimsenin bilmediği bir karanlığa açılır. Derinliklere doğru yapılan her yolculuk aslında tarihin daha eski katmanlarına doğru bir kazıdır. Özkonak'ta 6. kat olarak adlandırılan bölgeye yaklaştığınızda mimarinin karakteri bir kez daha değişir. Burada tünellerin duvarları daha pürüzsüz, tavanlar daha kavisli bir yapı kazanır. Savunma odaklı dar dehlizlerden ziyade uzun süre konaklamaya uygun daha geniş odalarla karşılaşılır. Sanki aşağıya indikçe tehdidin uzağında kalanlar kendilerine daha insani bir alan inşa etmeye çalışmışlardır. Tarihsel kronolojiye bakıldığında bu alt katların daha erken dönemlerde, belki de yerleşimin ilk aşamalarında oluşturulduğu düşünülmektedir. Yüzeye yakın katlar savunma için sürekli revize edilirken bu derin odalar sessizliğini korumuş. Odaların köşelerinde dumanı tahliye etmek için ustaca tasarlanmış neredeyse görünmez kanallar bulunur. Bu kanallar yer altında ateş yakmanın en büyük riski olan boğulmayı önlemek için kilometrelerce uzanan bir ağın parçasıdır. Burada zemindeki oyuklarda biriken küçük su birikintileri dikkat çeker. Yukarıdaki topraktan süzülen yağmur suyu yüzyıllar süren bir yolculuğun ardından bu derinliğe ulaşmıştır. Su damlalarının tavandan düşerken çıkardığı o ritmik ses bu sessiz zemin üzerindeki tek saattir. Tıp, tıp. Her damla taşın üzerinde binlerce yılda oluşan küçük bir çukur bırakmıştır. Zamanın aşındırma gücü burada elle tutulur haldedir. Bir sütun gövdesine yaslandığınızda taşın vücut ısınızı emdiğini hissedersiniz. Özkonağın dokusu canlı gibidir. Nefes alır, terler ve bazen sarsılır. Bölgedeki hafif sismik hareketler bu tünellerde derinden gelen bir uğultu olarak karşılık bulur. O an üzerinizdeki devasa kütlenin sadece bir koruyucu değil, aynı zamanda potansiyel bir hapishane olduğunu hatırlarsınız. Bu katta bulunan geniş salonun bir köşesinde duvara oyulmuş devasa bir tekne benzeri yapı bulunur. Bir gıda ambarı mı yoksa toplu bir ritüel alanı mı? Yapının kenarlarındaki süslemeler buranın sıradan bir depo olmadığını hissettirir. Taşın üzerine kazınmış, kuş kanatlarını andıran çizgiler aşağıya hapsolmuş bir ruhun gökyüzüne olan özlemi midir?
Yanıtı olmayan bu sorular tüneller boyunca sizi takip eder. Yeniden yükselmeye başladığınızda bu kez farklı bir rotadan, şehrin doğu kanadına doğru ilerlersiniz. Burası sessiz bölge olarak bilinir. Diğer katlara göre çok daha az müdahale görmüş, tünellerin doğal formuna daha sadık kalınmış bir alandır. Burada duvarlar yer yer siyah bir is tabakasıyla kaplıdır. Bu is, meşalelerin değil, büyük bir yangının ya da kasıtlı bir yakımın izi gibi görünür. Özkonağın tarihinde anlatılmayan ancak taşın üzerinde okunan felaketler vardır. Bazı tünellerin ağzının devasa kayalarla içeriden değil, dışarıdan mühürlendiği görülür. Bu, içeridekilerin dışarıya çıkmasını engellemek için yapılmış bir hamle midir? Yoksa içeride başlayan bir salgının veya isyanın bastırılma yöntemi mi? Mühürlenmiş tünellerin arkasından gelen o boşluk hissi, merakı, korkuya dönüştürür. Arkeologlar bu kapalı bölmelerin bir kısmında insan kemiklerine rastlamışlardır. Ancak bu bir mezarlık düzeninde değildir. Kemikler tünelin sonuna doğru yığılmış, sanki son ana kadar bir çıkış yolu aranmış gibi bir dağınıklık sergiler. Özkonağın her köşesi bir başarı hikayesi anlatmaz. Bazı köşeler sadece kaçılamayan sonları barındırır. Işığınızı o mühürlü duvarlara tuttuğunuzda taşın arasına sıkışmış bir kumaş parçası ya da bir deri kalıntısı görebilirsiniz. Gördüğünüz her küçük parça bir hayatın son cümlesidir. Ve Özkonak bu bitmemiş cümlelerin kütüphanesidir. Havanın ağırlaştığı bu bölgede nefes almak bir yük haline gelir. Işığınızın huzmesi, toz zerrelerinin havada asılı kaldığı o yoğun boşluğu deler. Burada hareket etmek, tarihin tozunu doğrudan ciğerlerinize çekmektir. Her öksürük bu sessizliği bozan bir saygısızlık gibi gelir kulağa. Bir sonraki galeriye geçişte zeminde derin bir kanal fark edilir. Su taşımak için değil, daha koyu bir sıvının akması için tasarlanmış gibi görünen bu kanal, şehrin en altındaki drenaj sistemine bağlanır. Kanalın kenarlarındaki kan izlerini andıran o koyu kızıl lekeler aslında sadece oksidasyondur. Ama bu ortamda zihniniz size farklı oyunlar oynamaya hazırdır. Gerçek, bu tünellerde sadece bir perspektif meselesidir. Yavaşça yukarıya, güneşin hala var olduğuna inanmak istediğiniz o yüzeye doğru tırmanırken, mutfakların bulunduğu bölüme uğrarsınız. Mutfaklar bir yeraltı şehrinin kalbidir. Burada devasa tandırlar bulunur. Taşa oyulmuş bu ocakların etrafı, binlerce yıllık ısıdan dolayı camlaşmış bir doku kazanmıştır. Pişen ekmeğin kokusu gitmiş, yerini taşın soğuk, isli nefesine bırakmıştır. Mutfak tavanları, dumanın dışarıya sızmasını engelleyecek şekilde karmaşık bir labirent sistemiyle havalandırmaya bağlanır. Dışarıdaki düşman, yerin altındaki binlerce kişinin ne zaman yemek yediğini asla anlamamalıdır. Duman, yüzeye çıkana kadar o kadar çok tünelden geçer ki, dışarıya ulaştığında sadece hafif bir buğuya dönüşür. Du, yer altında yaşamanın getirdiği o mutlak gizlilik kuralının bir parçasıdır. Görünmezlik en güçlü silahtır. Mutfak rafındaki küçük bir oyukta unutulmuş bir taş havaneli durur. Kim bilir hangi kuşatmanın ortasında hangi kadının elinden kayıp oraya düşmüştür. Belki de kapılar kapandığında mutfaktaki işler yarım kalmıştır. Bu yarım kalmışlık hissi Özkonağın her odasında bir hayalet gibi dolaşır. İnsanlar buradan gitmişler ama gidişleri bir veda gibi değil, bir siliniş gibi olmuştur. Avanos bölgesindeki sözlü tarihlerde Özkonağın bazı tünellerinin periler tarafından korunduğuna dair hikayeler anlatılır. Tabii ki bunlar yerel halkın bu devasa yeraltı yapısını açıklama çabasıdır. Ancak tünellerin bazı bölümlerinde rüzgarın çıkardığı o ıslık sesi en rasyonel zihni bile duraksatabilir. Ses, kayaların çatlaklarından geçerken şekil değiştirir, bir fısıltıya, bir iniltiye ya da uzak bir kapı gıcırtısına dönüşür. Şimdi mutfaktan çıkıp ana iletişim tüneline giriyorsunuz. Burası şehrin omurgasıdır. Yukarıdaki gözetleme kulelerinden gelen bilgiler bu tünel aracılığıyla en alt katlara kadar ulaştırılırdı. Tavandaki o meşhur deliklerin en yoğun olduğu yer burasıdır. Başınızı kaldırıp baktığınızda bazen yukarıdan sızan bir iğne ucu kadar ışık görebilirsiniz. O ışık özgürlüğün ve tehlikenin aynı anda temsilidir. Tünelin duvarında el yapımı bir oyuk içine yerleştirilmiş,
metal olmayan ama metali andıran bir parlaklığa sahip bir mineral tabakası fark edilir. Bu, yeraltı sakinlerinin ışığı yansıtmak için kullandıkları doğal bir ayna sisteminin parçası olabilir mi? Kandilden çıkan zayıf ışığın bu yüzeylere çarparak tüm koridoru aydınlatması, mühendisliğin sadece savunma değil, konfor içinde çalıştığını kanıtlar. Işık burada bir lükstür. Karanlıksa bir örtü. Özkonak'ta her adım bu iki kavramın arasındaki ince çizgide atılır. Bir sonraki odaya girdiğinizde tavanın alışılmadık derecede yüksek olduğunu görürsünüz. Burası bir toplantı salonudur. Duvarlar boyunca taşa oyulmuş sekiler, insanların burada oturup kararlar aldığını gösterir. Belki de şehri terk etme kararı burada alınmıştı. Ya da sonuna kadar direnme kararı. Salonun ortasındaki zeminde dairesel bir aşınma göze çarpar. Sanki ağır bir şey uzun süre boyunca burada döndürülmüş ya da sürüklenmiştir. Bazı araştırmacılar bunun bir değirmen taşı olduğunu söylese de salonun konumu ve yapısı bunun daha sembolik bir amaç taşıdığını düşündürür. Belki de zamanı ölçmek için kullanılan devasa bir kum saatinin tabanıydı burası. Yerin altında zamanı kaybetmek, aklınızı kaybetmekle eşdeğerdir. Zaman bu salonda asılı kalmış gibi. Havada asılı kalan o ince toz tabakası, meşalenizin ışığında dans ederken bir an için salonun dolu olduğunu hayal edebilirsiniz. Fısıltılar, planlar, korkular. Sonra bir rüzgar eser ve her şey yeniden taşın sessizliğine gömülür. Özkonak, kendisine verilen tüm sırları yutar ve asla geri vermez. Toplantı salonundan ayrılan dar bir menfez, sizi doğrudan kızgın yağ deliklerinin merkezine götürür. Burası, anlatının en başında bahsedilen o ölümcül mekanizmanın beynidir. Küçük bir oda, zeminde ise tünelin tavanına açılan 3 ana delik. Yanlarında ise yağın ısıtıldığı küçük ocaklar. Bir askerin burada beklediğini, yukarıdan gelen düşman seslerini dinlediğini ve doğru anı kolladığını düşünmek mekanın soğukluğunu artırır. Burası, vicdanın sustuğu, sadece hayatta kalma mekaniğinin çalıştığı yerdir. Deliklerin kenarındaki taşların rengi diğer bölgelerden daha koyudur. Yüzyıllarca süregelen ısı ve dökülen organik maddeler taşı geri dönülemez şekilde değiştirmiştir. Parmak uçlarınızı bu deliklerin kenarında gezdirdiğinizde pürüzsüz ama yağlımsı bir doku hissedersiniz. Bu tarihin parmak izidir. Acının ve savunmanın kimyasal bir kalıntısı. Bu odadan çıkan bir tünel bizi şehrin en gizemli noktalarından birine, kör koridora götürür. Bu koridor yaklaşık 20 metre boyunca ilerler ve aniden hiçbir sebep yokken bir duvarla son bulur. Bir hata mı? Yoksa düşmanı yanıltmak için yapılmış bir tuzak mı? Düşman ordu bu koridora girdiğinde yolun devam ettiğini sanır. Ama sonunda kendisini bir çıkmazda bulur. O an arkadaki tiraz taşı sessizce yuvarlanır. Kapana kısılma hissi işte o zaman gerçeğe dönüşür. Özkonak'ın mimarları sadece taş işçisi değil, aynı zamanda birer psikologdur. İnsanın kapalı alanda vereceği tepkileri, panik anındaki yönelimlerini ve karanlıkta duyduğu korkuyu birer savunma silahı olarak kullanmışlardır. Her dar tünel, her aniden alçalan tavan dışarıdan gelenin cesaretini kırmak için tasarlanmıştır. İçeridekiler için güven olan bu duvarlar dışarıdan gelen için birer tabut duvarıdır. Taşın dili serttir ama dürüsttür. Koridorun sonundaki o duvara elinizi yasladığınızda ardında bir boşluk olup olmadığını anlamaya çalışırsınız. Bazı efsanelere göre o duvarın arkasında şehrin asıl hazinesi yani kutsal emanetler gizlidir. Ama taş size hiçbir ipucu vermez. Sadece avucunuzdaki soğukluğu ve tırnaklarınızın arasındaki tozu hissedersiniz. Özkonak neyi saklaması gerektiğini çok iyi bilir. Şimdi şehrin havalandırma sisteminin merkezine, devasa dikey şaftın olduğu yere doğru ilerliyorsunuz. Bu şaft en üstten en alta kadar tüm katları bir kılıç gibi keser. Aşağıdan yukarıya baktığınızda gökyüzünün sadece küçük bir dairesini görürsünüz. Orası başka bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.
Bir zamanlar bu şaftın etrafında kurulan yaşam, şimdi sadece bu boşluğun etrafında dolanan rüzgarın sesinden ibarettir. Boşluk burada en büyük mevcudiyettir. Havalandırma şaftının yanındaki duvarlarda tırmanma için kullanıldığı düşünülen küçük oyuklar vardır. Belki de acil durumlarda tüneller yerine bu dikey yolu kullanan ulaklar vardı. Onların çevik hareketlerini, taşın üzerindeki parmak izlerini hayal etmek şehri daha da hareketli kılar. Özkonak statik bir taş kütlesi değildir. O her hücresiyle işleyen, yaşayan bir organizmadır. Ancak her organizma gibi onun da bir zayıf noktası vardır. Bu zayıf nokta şehrin en alt katındaki o büyük su deposudur. Eğer bu depo kirlenirse veya kurursa yukarıdaki binlerce insanın hayatı pamuk ipliğine bağlanır. Deponun bulunduğu alan diğer yerlerden daha korunaklı, daha kalın duvarlarla çevrilidir. Taşın üzerine kazınmış koruyucu mühürler burada suyun kutsallığına işaret eder. Sözlü tarihte geçen bir hikaye, büyük bir kuraklık döneminde şehrin kapılarının düşmana değil, su aramak için dışarı çıkan gençlere açıldığını anlatır. Gidenlerin hiçbiri geri dönmemiş, ancak bir gece yarısı su kuyusunun dibinden gelen gürültüyle herkes uyanmıştır. Kuyudan su değil, sadece bir çift çocuk ayakkabısı çıkmıştır. Bu hikaye, Özkonak'ın o tekinsiz yanını, fedakarlık ve kayıp arasındaki o ince çizgiyi besler. Gerçek mi, efsane mi? Kuyunun başında dururken bunu sorgulamazsınız. Sadece hissedersiniz. Kuyu, tüm sırları içinde tutan bir ağızdır. Ayakkabıların sahibi nerede, su neden çekildi, bu taşlar neden bu kadar soğuk? Cevaplar taşın derinliklerinde, ulaşılamayacak bir yerdedir. Siz sadece bir ziyaretçisinizdir. Bu devasa acının ve direnişin sadece yüzeyini sıyıran bir yabancı. Özkonak sizi bir yere kadar misafir eder, sonra gitmenizi ister. Daralan tüneller, kısalan nefesler bunun işaretidir. Yeniden orta katlara çıktığınızda bir zamanlar çocukların eğitildiği düşünülen o küçük, alçak tavanlı odayı görürsünüz. Duvarlarda çocukların boyuna uygun yükseklikte kazınmış alfabe benzeri işaretler bulunur. Karanlıkta büyüyen bir neslin dış dünyayı sadece bu işaretlerle ve anlatılan hikayelerle tanıdığını düşünmek sarsıcıdır. Onlar için güneş sadece bir kavramdır. Topraksa tek ev. Eğitim odasının hemen bitişiğinde, daha önce fark etmediğiniz gizli bir bölme açılır. Bu bölme, ana tünelin arkasına saklanmış, sadece belirli bir açıdan bakıldığında görülebilen bir gözleme odasıdır. Buradan ana giriş tünelini boydan boya görmek mümkündür. Düşman, şehre girdiğini sandığı anda aslında bu gizli odadaki gözler tarafından çoktan hedef alınmıştır. Mimari bir röntgencilik, hayatta kalmanın en soğuk biçimi olarak burada karşımıza çıkar. Odanın içindeki taş sekide bir insanın oturduğu yerdeki aşınma o kadar derindir ki, bu gözleme görevinin nesiller boyu sürdüğünü anlarsınız. Gözlerin yorulması, kandilin titremesi ve sonunda o beklenen gölgenin tünelin ucunda belirmesi. Özkonak'ta hayat bir pusuya yatma sanatıdır. Ve bu sanatın bedeli sonsuz bir tetikte olma halidir. Bölgedeki bazı arkeolojik kazılarda bu gözleme odalarının içinde çok ilginç metalik parçalar bulunmuştur. Bazıları bunların antik bir haberleşme cihazının parçaları olduğunu iddia etse de resmi raporlar bunların basit aydınlatma araçları olduğunu söyler. Ancak bu parçaların üzerindeki işçilik o dönemin teknolojisinin çok ötesinde bir incelik sergiler. Belki de Özkonak sakinleri sadece taşla değil, taşa hükmeden daha ileri yöntemlerle de korunuyorlardı. Bu bilgi kırıntıları şehrin gizemini daha da derinleştirir. Görünenin ötesinde her zaman başka bir şey vardır. Duvarın bir köşesindeki küçük bir çatlak bazen başka bir odaya açılan bir kapıdır. Özkonak'ta hiçbir duvar göründüğü kadar masum değildir. Taşın arkasındaki boşluk sesi size sürekli yeni yollar olduğunu hatırlatır. Ama her yeni yol daha fazla karanlık ve daha fazla soru demektir. Bu labirentte kaybolmak kolaydır. Ama asıl zor olan bulduğunuz şeyle ne yapacağınızdır. Peki ya o meşhur kızgın yağ gerçekten döküldü mü? Tünellerin zemininde bu teoriye destek veren hiçbir yanık izi bulunamamıştır. Ancak taşın gözeneklerinde yapılan kimyasal analizler yüksek derecede hayvansal yağ ve kükürt kalıntılarına işaret eder.
Belki de yağ düşmanı yakmak için değil, tünelleri bir duman bulutuyla doldurup onları boğmak için kullanılıyordu. Bir boğulma hissi bu tünellerin gerçek karakteridir. Artık yavaş yavaş yüzeye, şehrin en üst katına, yani dış dünya ile pazarlık noktasına dönüyorsunuz. Burası, Tiraz taşının en büyüğünün bulunduğu ana kapıdır. Bu taşın üzerindeki çizikler, binlerce yıllık bir mücadelenin skor tablosu gibidir. Dışarıdan vurulan balta darbeleri, taşın sert yüzeyinde sadece küçük beyaz lekeler bırakabilmiştir. Özkonak teslim olmamıştır. O terk edilmiştir. Terk edilme anı şehrin en büyük gizemidir. Neden? Eğer bu kadar güvenliyse, bu kadar iyi korunuyorsa, insanlar neden bir gün her şeylerini bırakıp gitmişlerdir? Odalarda bulunan yarım kalmış yemekler, ocaklardaki küller, sanki bir dakikalığına dışarı çıkmışlar ve bir daha hiç dönmemişler gibi bir izlenim yaratır. Bu bir kaçış mıydı, yoksa bir çağrı mı? Bölgedeki yerel inanışlardan biri, gökyüzünde görülen devasa bir ışığın yeraltı halkını dışarıya davet ettiğini söyler. Elbette bu bir mitolojidir. Ancak o dönemdeki astronomik olaylar veya iklimsel değişimler, insanların yer altındaki o güvenli ama boğucu hayattan vazgeçmelerine neden olmuş olabilir. Belki de tehlike bittiği için değil, içerideki hayat dışarıdaki ölümden daha dayanılmaz hale geldiği için çıktılar. Özgürlük bazen en büyük risktir. Işık bazen karanlıktan daha korkutucu olabilir. Yüzeye açılan son kapının eşiğinde durduğunuzda gözleriniz kamaşır. Yerin altındaki o mutlak gri dünya yerini gökyüzünün sonsuz mavisine ve güneşin yakıcı sarısına bırakır. Ama ayaklarınızın altındaki o sessiz dev sizi hala kendine doğru çeker. Oraya bir kez girdiğinizde yukarıdaki hayat bir daha asla eskisi gibi hissettirmez. Artık her bastığınız toprağın altında bir boşluk, her taşın altında bir hikaye ararsınız. Özkonak bir hatıradır. Unutulmak istenen bir dönemin hatırlanması zorunlu olan sığınağıdır. Kızgın yağ deliklerinden süzülen rüzgar bugün sadece turistlerle fısıldaşır. Ama o fısıltının içinde binlerce yılın ağırlığı gizlidir. Direniş sadece bir kelime değil, bu tünellerde solunan havanın kendisidir. Şehirden tamamen ayrılmadan önce son bir kez arkaya, o derin karanlığa bakarsınız. Tünelin girişinde duran devasa tiraz taşı sanki her an yerinden kayıp yolu kapatacakmış gibi tehditkar durur. Bu taşın ağırlığı sadece volkanik tüfün kütlesi değildir. Bu, o taşın arkasında bekleyen binlerce insanın umudunun ve korkusunun ağırlığıdır. Özkonak'ın dili yoktur ama her taşıyla size bir şey anlatmaya çalışır. Belki de en büyük gizem sizin neden burada olduğunuzdur. Bu tünellerde ne arıyorsunuz? Geçmişin tozunu mu, yoksa kendi içinizdeki o karanlık köşeleri mi? Özkonak bir ayna gibidir. Ne kadar derine inerseniz kendinize o kadar yaklaşırsınız. Ve bulduğunuz şey her zaman hoşunuza gitmeyebilir. Taşın soğukluğu içinizdeki sıcaklıkla çatışır ve ortaya çıkan o huzursuzluk bu yolculuğun asıl amacıdır. Araştırmalar devam ediyor. Her yıl yeni odalar, yeni geçitler keşfediliyor. Ancak Özkonak sırlarını birer birer ve büyük bir isteksizlikle veriyor. Belki de bazı kapıların kapalı kalması daha iyidir. Bazı hikayelerin sonu toprağın altında, ışığın ulaşamayacağı yerlerde saklı kalmalıdır. Çünkü her keşif aynı zamanda bir kutsallığın bozulmasıdır. Sessizlik burada en büyük saygı biçimidir. Adımlarınızı yavaşlatın. Nefesinizi tutun. Ve Özkonak'ın size son bir kez fısıldamasına izin verin. O fısıltı bir kelime değil, bir histir. Bir yere ait olma ya da bir yerden sonsuza dek kopma hissi. Şehrin kapısından çıktığınızda üzerinizdeki tozları silkeleyeceksiniz. Ama ruhunuzdaki o ince taş tozunu temizlemek o kadar kolay olmayacak. Sıcak rüzgar yüzünüze vurduğunda aşağıdaki o nemli soğuğu özleyeceksiniz. Çünkü orası gerçektir. Orası çıplaktır. Orası insanın en saf haliyle, yani sadece hayatta kalma isteğiyle baş başa kaldığı yerdir. Özkonak, yerin altındaki o sessiz zemin sizi her zaman bekliyor olacak. Ama bir dahaki sefere ışığınızın daha güçlü olması gerekecek. Bu anlatı burada mühürleniyor. Ama sessizlik henüz bitmedi.
Bu kadim sese tanıklık etmek istersen, sessiz zeminde kal.